Merhaba sevgili dostlar ve tüylü dostlarımızın gizemli dünyasına hoş geldiniz. İnsanlık tarihi boyunca kediler, kimi zaman bir tanrı, kimi zaman bir avcı, kimi zaman da sadece evimizin en tembel ve en sevimli üyesi oldu. Onlar sessiz adımlarla dünyayı fethetti. Peki hiç düşündünüz mü? Bu kadim dostlarımız gezegenimizin hangi köşelerinde en kalabalık ordularıyla hüküm sürüyor? Bu belgesel niteliğinde videomuzu izlemeye ve dinlemeye hazır mısınız? 10 bin yıl önce ilk tarım ambarlarında fare avlayarak bizimle bir anlaşma yaptılar. Biz onlara sığınak ve yiyecek sunduk. Onlar da bize kayıtsızlıklarını. Ve her nasılsa bu tuhaf ortaklık bir fethe dönüştü. Mısır'da tanrı oldular. Orta Çağ'da hor görüldüler. Bugün ise dijital dünyanın tek ve mutlak krallarılar. Onlar Felis Catus, ev kedisi. Ve gezegenin her köşesine yayıldılar. Peki bu pofuduk imparatorluk en çok hangi topraklarda kök saldı? Hangi uluslar bu dört ayaklı hükümdarlara kayıtsız şartsız teslim oldu? Bu bir sayım meselesinden daha fazlası. Bu bir egemenlik haritası. Listemize Avrupa'dan başlıyoruz. Burada kediler birer evcil hayvandan çok yaşam tarzının bir parçası. Fransa yaklaşık 15 milyon kediyle joie de vivre kavramının pofuduk bir karşılığı onlar. Bir Paris apartmanının penceresinden sokağı izleyen o kayıtsız Chat. Fransız şıklığının bir sembolü gibidir. Sınırı geçip Almanya'ya vardığımızda sayı 16 ila 17 milyona yükseliyor ve manzara değişiyor. Burada Ordnung, yani düzen esastır. Alman kedi sahipleri dünyanın en kapsamlı evcil hayvan sigortalarına ve Tierschutzgesetz, yani hayvan koruma yasasına sahiptir. Burada bir kediye bakmak ciddi ve planlı bir sorumluluktur. Daha doğuya, Rusya'ya gittiğimizde kedi bir arkadaştan öte, bir yoldaş olur. 23 milyonun üzerinde kedi, dünyanın en sert kışlarına karşı en sıcak sığınaktır. Rus folklorunda kediler evi koruyan ruhani varlıklardır ve bu görevlerini çok ciddiye alırlar. Dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi, farelere karşı sanat eserlerini korumak için resmi olarak kedi muhafızları istihdam eder. Onlar Bodrum katlarda yaşayan aristokrat bir birliktir. Atlantik'in ötesinde, Brezilya'da ise bir Pati devrimi yaşanıyor. 28 milyonu aşan kedi nüfusuyla Güney Amerika'nın lideri konumundalar. Geleneksel olarak köpek seven bu kültürde artan şehirleşme ve dikey mimari bakımı daha kolay, bağımsız ve iç mekana uygun olan kediyi yıldız yapıyor. Brezilya'da kedi, modern ve şehirli yaşamın yeni sembolü. Ve şimdi zirveye geliyoruz. Burada rakamlar devasa boyutlara ulaşıyor ve iki süper güç arasında dünyanın en kedikolik ülkesi unvanı için sessiz bir rekabet yaşanıyor. Bir yanda Çin. Hızla büyüyen orta sınıf, yalnız yaşayan genç profesyoneller ve dijital çağ kedi sahiplenmeyi adeta patlattı. 58 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen evcil kedi nüfusuyla Çin'de devasa bir kedi ekonomisi oluştu. Lüks mamalar, akıllı kum kapları ve milyonlarca takipçili kedi influencerlar. Burada kedi, bir yoldaş olmanın ötesinde bir statü, sembolü ve dijital bir kimlik. Diğer yanda ise Amerika Birleşik Devletleri. Rakamlar sürekli değişse de Amerika Birleşik Devletleri 90 ila 95 milyon evcil kediye ev sahipliği yapıyor. Bu, ülkedeki her 3 evden en az birinin bir kedi tarafından yönetildiği anlamına gelir. Amerika, kediyi insanlaştırma trendinin zirvesidir. Onlar artık evcil hayvan değil, fur baby, yani tüylü bebek olarak görülüyor. Milyarlarca dolarlık endüstri, onların her türlü konforunu ve şımarıklığını garanti altına almak için çalışıyor. Peki kim birinci? Çin mi? ABD mi? Rakamlar o kadar büyük ve kayıt yöntemleri o kadar farklı ki kesin bir kazanan ilan etmek zor. Ama şu bir gerçek. Bu iki süper güç, gezegendeki evcil, kedi nüfusunun çok büyük bir kısmını elinde tutuyor. Ancak bazı ülkeler için kediler bir istatistikten ibaret değildir. Onlar bir kültürdür. Japonya'ya hoş geldiniz. Belki toplam kedi sayısında ilk 5'te değiller. Ancak kedi başına düşen hayranlık konusunda kesinlikle dünyada birinciler. Maneki Neko ile şans getirdiğine inanılan, kedi adalarında özgürce dolaşan ve dünyanın ilk kedi kafeleri ile şehirli insanlara huzur veren kediler. Japonya'da kedi bir evcil hayvan değil, bir konsepttir. Ve sonra tüm listelerin, tüm sayıların ve sahiplik kavramının anlamsızlaştığı bir yer var. Türkiye, özellikle İstanbul.
Burası belgeselimizin başında bahsettiğimiz kayıt dışı imparatorluğun başkentidir. İstanbul'daki kedi sayısını kimse bilemez. Milyonlarca olduğu tahmin ediliyor. Ama burada önemli olan sayı değil, statüdür. İstanbul'da kediler evcil ya da sahipsiz olarak ayrılmaz. Onlar şehrin sakinidir. İnsanlara ait değillerdir. Şehir onlara aittir. Binlerce yıldır bu sokaklarda gezerler, insanlarla bir arada ama her zaman kendi kurallarına göre yaşarlar. Sahiplik değil, birlikte yaşam felsefesi esastır. Bu, Batı'nın düzenli listelerine sığmayan, kaotik ama derin bir saygı ilişkisidir. Evet, listeler yaptık, milyonları saydık. Amerika'da şımartılanı, Çin'de yıldıza dönüşeni, Japonya'da tapılanı ve İstanbul'da şehri yöneteni gördük. Günün sonunda rakamların bir önemi yok. İster 90 milyon olsunlar, ister 9. Gerçek şu ki, o ambarlardaki ilk fareyi avladıkları günden beri gezegeni yavaş yavaş sessizce ve tamamen ele geçirdiler. Biz sadece onların dünyasında yaşayan ve onlara hizmet etmekle yükümlü, iyi eğitimli personeliyiz. Şimdi gidin ve efendinize mamasını verin. Çok beklettiniz. Minik pufudukları çok beklettiniz.